Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yine bir dönüşüm videosuyla karşınızdayım. Bugün elimdeki parçalar çok eski bir dikiş makinesi ayağı. Görmüş olduğunuz gibi pas ve kir içerisinde. Boya kalıntıları da çok fazla var üstünde. Onun dışında da şöyle bir ahşap parçam var. Yine bu da leş gibi bir durumda. Üstünde bunda da boya kalıntıları, vernik kalıntıları ve uzun süre yağmurda kaldığı için ciddi kararmalar var. Bütün bunları gidermeye çalışacağım ve bu ikisini birleştirerek harika bir masa yapmak istiyorum. Bu masayı yaparken de kullanacağım ürünlerde de Genç Boya sponsorum. Genç Boya'nın ürünlerini kullanarak yepyeni, uzun süre dayanacak bir masamız olacak. Neler kullanacağıma gelirsek de çok dayanıklı bir hale getirmek istiyorum. Özellikle üst kısmında darbe dayanımlı bir hale de getirmek istiyorum. O yüzden ciddi şekilde profesyonel bir uygulama yapacağım. Üzerine işlemlere dikiş makinesi ayağından başlayacağım. Basınçlı suyla tamamen temizliğini yapıp ardından pası ve boya kalıntılarını atmak için boya sökücü kullanacağım. Boya sökücüyle işlemim bittikten sonra tinerle temizleyip belki ufak bir zımpara yapıp sprey boyayla boyamasına geçeceğim. Mat siyah bir sprey boya kullanacağım. Sprey boya da kuruduktan sonra dikiş makinesi ayağıyla işim tamamen bitmiş olacak ve tablaya geçeceğim. Bu ahşap parçanın temizliğini yaparken de yine ilk önce boya sökücü kullanacağım. Çünkü çok eski vernik kalıntıları ve boya kalıntıları var üzerinde. Onlardan kurtulacağım. Ardından zımparasını yapacağım. Zımparasını yapıp tamamen pürüzsüzleştirdikten sonra renklendirici uygulayacağım. Kullanacağım renklendirici de aslında gördüğünüz gibi bir şişede duruyor. Fakat bunu 1'e 20'ye kadar seyreltebiliyoruz. Ben 1'e 15 olarak düşünüyorum seyreltme işlemini. Kuruduktan sonra yine bir zımpara yapıyorum. Pürüzleri ve pütürleşmeleri ortadan kaldıracağım ve dolgu verniği uygulayacağım. Dolgu verniğini kendi sertleştiricisiyle birebir oranda karıştırıp üzerine uygulayacağım ve kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra tekrar bir zımpara, pürüzlenme varsa onları gidermek için ve son kat verniği uygulayacağım. Bütün bu işlemler bittikten sonra yapmış olduğum masa çok dayanıklı bir hale gelecek. Uzun yıllarda kullanabileceğim. Bu arada videoyu izlerken yaptığım işlemler sırasında bütün boyaların kodlarını, renklerini, hangi boyayı kullandığımı, hangi verniği kullandığımı hepsini göreceksiniz. Altyazı olarak yazacağım. Açıklamalarda da kodlarıyla ve uygulanma şekilleriyle bir metin yazacağım. Oradan da nasıl uygulandığını, nasıl kullanıldığını ve hangi koddaki boyayı kullandığımı görebileceksiniz. Ben şimdi ufaktan çalışmaya başlıyorum. Size iyi seyirler.
Evet dostlar, sonunda çalışma masam bitti. Harika bir yüzey elde ettim ve renk uyumu da çok hoşuma gitti. Siyahla koyu kahverengi bayağı bir dekoratif duruyor. Zengin duruyor derler ya, öyle duruyor ve bunu çalışma odamda uzun yıllar kullanacağımı düşünüyorum. Tam çalışma odası için bir çalışma masası. Çünkü boyutları açısından da laptop koydun, mouse koydun, birkaç tane evrak, dosya. Tam ideal bir ölçü oldu. Bütün boyaları, kullandığım bütün boyaları açıklamalara da yazıyorum. Açıklamalardan da bakabilirsiniz. Hangi oranlarla karıştırdığım da açıklamalarda da yazacak. Gerçi altyazı olarak videoda geçiyor ama kaçırdıysanız oradan da bakabilirsiniz. Bunlar dışında da sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hem Genç Boyanın ekibi hem de ben mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışacağız. Siz olsanız hangi rengi tercih ederdiniz? Yoksa bu benim yaptığım gibi mi yapardınız? Bu masayı beğendiniz mi? Bunları da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki dönüşüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.